Phuket'ten Bangkok'a yürüyorum. Gün 1. I am going Bangkok. Okay. Walk. Bangkok hả? 5 sene önce dedilerdi ki İlyas Tayland'a gideceksin, yürüyeceksin. Lan s**tiri git derdim ya. Hayat. Açmışım müziğimi. Psikolojim hiç iyi değil. Kafam da çok karışıktı. Amerika'da da durdum. Ne yapacağımı bilemedim. I am going Bangkok. Walk. Just walk. Abi bu yokuş çok dik ya. Buranın ilerisi Kamal arkadaşlar. So hot. Thank you very much. Ha? Kapın kap. No, thank you very much. Yürüyüşe hiçbir şekilde sponsor bulamadım. I am walking the Bangkok. Just walk. Yes. Önceden YouTube'da video çekip attığında izlendiği parayla hiçbir şeyler yapabiliyordun. Ama artık o da gitti arkadaşlar. YouTube'dan izlendiğin para senin harcadığın parayı kurtarmıyor. Yani aslında firmaların en güzel ürünlerini test edebileceği aşama böyle. Yani kıyafetinden, ayakkabısından, çantasından. Aslında sponsor olunabilir ama burada Müslüman nüfus fazla. Bakın kocaman bir cami var burada. Now my hometown have bomb. Yeah. Fighting. Cambodia. Phuket'ten günaydın arkadaşlar. Sabah saat 9. Evet, Bangkok'a yürüyeceğiz. Bugün maceramızın ilk günü. Çok konuşacak şeyimiz var. Yolumuz çok uzun. Şimdi otelden ayrılacağım. Bu arada İstanbul Butik Otel'de kalıyordum. Mesut abi gelmiş dedi kahvaltı yapmadan dedi yola çıkma. Kahvaltıyı sağlam yap. Şimdi aşağıda bir kahvaltı yapacağız. Burası da benim kaldığım oda. Bu da benim yeni yol arkadaşım, yeni çantam. Ağırlığını hafif tutmaya çalıştım. Arkamızı kontrol edelim ve odamıza veda ederek kahvaltımızı yapıp yeni yolculuğumuza başlayalım. Mesut Bey günaydın efendim. Abi nasılsın? Çok erken uyandık seni yolcu edeceğimiz Vallahi evet farkındayım. Kahvaltı edeceğiz ve seni bayraklarla uğurlayacağız. Bayraklarla değil mi? Evet, Şu hazır. bayrakları mı alacağız abi? Evet, senin için. Şunu çantanın arkasına takalım şu ikisini. Bangkok'a kadar yolu var ha. Bayrak teslimi sana Phuket Patong'dan yapıyoruz. Bunu Bangkok'ta sallayacaksın inşallah. İnşallah. Bangkok'a kadar. Hadi bakalım. Mesut abi güvenliğimizi verdin mi diyorsun? Güvenliğimizi verdik. Hem Tayland rozetimizi hem Tayland bayrağımızı verdik. Bak şuraya yaptık şöyle. Bir rozet. Burada önemli, Bir de şurada bayrağı var. önemli. Bir de yaklaşık herhalde 40 gün mü 50 gün mü ne sürecek yürüyüşüm bilmiyorum. Son çakallı menemenimizi, sucuklu yumurtamızı ve Türk kahvaltımızı et, öyle yola çık. Abi karnımızı doyuralım. Arkadaşlar o zaman biz kahvaltımızı yapalım. Yolumuz uzun. Ne su mu dökeceğiz abi? Tabii evet. Abi Su ben gibi gidiyorum. Su gibi gel diye. Kendinize iyi bakın. Yolun bahtın açık olsun. Çok teşekkür ederim. Kahvaltı içinde, her şey Bekliyoruz seni. içinde. Ne demek? Biz Çok de her sağ şey olasın için abi. teşekkür ederiz. En kısa zamanda bekliyoruz seni. En kısa zaman bakalım. 1,5 ay mı olur? Ne kadar olur ben de bilmiyorum. Su gelmiyor herhalde. Ha su da geliyor. Vay Adnan abim suyu getirdi. Hadi bakalım su gibi git, su gibi gel. Hadi bismillah diyelim. Topkapı restorandan start veriyoruz. Aynen. Suyumuzu da dökelim. Hadi bana bismillah. Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abi başladık. Deliyim ben. Çok canım sıkıldı. Anlatacağım yolda. Şimdi Patong'dan başladık. Yolumuz uzun. Bangkok'a kadar arkadaşlar. Yaklaşık 900 kilometre ve sadece yürüyerek. Sabah saat 10. Bakalım akşama kadar nerede olacağız? Daha hiçbir yer tutmadım. Nerede kalırım, ne yaparım bilmiyorum. Yol gösterecek. Eski İlyas'a geri döndük ha. Hadi bakalım. Macera başlasın. Jangselon AVM'nin oradan arkadaşlar Bangla'ya doğru gireceğim. Bangla'nın oradan da sahilden işte böyle sahilden yukarıya doğru havalimanının oraya doğru gideceğiz. Bu yolculukta beni en çok zorlayacak olan şey galiba Tayland'ın bu sıcağı olacak. İşte her şeyin bir zorluğu vardır. Olsun. Şimdi AVM'ye gidiyorum ya. Yol üstünde tabi selam vermeden, uğurlanmadan gitmek olmaz. Nereye geldim? Phuket'in Travel'a. Sawadee. You have Americano card? Her gün bana Americano yapıyor. Vay kardeşim. Nasılsın? Ya sen İyiyim.
Hazırım. Ben gidiyorum. Başladın yürümeye. He başladık, startı verdik. İyi hadi inşallah kazasın. Hadi bakalım ya. Başlayalım artık değil mi? Umut abi nerede? Yine mübarek bir Christmas, Noel gününde challenge accepted deyip Başlıyoruz abi. buradan Ben gidiyorum ha. ta nereye gittiğini bilmediğin bir yolculuğa çıkıyorsun. Aynen. Yola çıkıyorsun. Ayağına taş değmesin. Sağ ol abi. Tayland'da bizim gibi uzun süre yaşayan insanların bile bilmemiş olduğu yerel birçok yere yürerekten gireceksin gibi gözüküyor. Merakla takip edeceğiz. Merakla takip edeceğini de tahmin ediyorum ben. Bilinmezliğe gidiyorsun ama arkasında keyifli bir macera var. Evet. Bol şans diliyorum kardeşim sana. Teşekkür ederim abi. Son Americano'mu da içiyorum ve bilinmeze gidiyorum ben. Ne olacağına bakalım abi. Zaten macera seviyoruz. Güzel olacak. Biliyorsun. Bence de güzel olacak. Her zaman iyi diyelim, iyi olsun. Americano'muzu içip yolumuza devam edelim. Ben hazırım. O zaman görev beklemez. Değil mi abi? Yolumuz uzun. Aynen. Hadi iyi yolculuklar. Abi kendinize dikkat edin. Görüşürüz abi. Ayağına abi. taş değmesin kardeşim. Görüşürüz. Abi dikkat edin kendinize. Ben gidiyorum. Dikkatli git. Hadi. Başlıyorum artık. Hadi su gibi. Hadi buradan da uğurlandık. Kendinize iyi bakın. Buraya da veda ettiğimize göre şapkamızı da taktık. Turist Ömer modunu aşmış bulunmaktayım. Hadi kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Şu Patong'dan bir çıkalım artık. Arkadaşlar bugün tarih 25 Aralık 2025. Yani yılbaşına 6 gün var. Normal kişiler yılbaşını buralarda geçireyim, ondan sonra böyle bir şeyler yapayım ister ama ben yılbaşını burada geçirmek istemiyorum. Sıkıldım yani, çok kalabalık şu an Phuket. Çok fazla turist var ve yılbaşında aşırı kalabalık olacak. O yüzden benim tahminim ben yılbaşına kadar azıcık içerilerde köylerin birinde olurum diye düşünüyorum. Ne yaşayacağım, ne yapacağım, ne olacak ben de bilmiyorum. Şimdi buralardan çıkınca böyle ormanlıklarda giderken konuşacağız. Anlatacaklarım çok size. Niye böyle bir delilik yapıyorum? Neler oluyor, ne bitiyor? Hepsini konuşacağız. Phuket hakkında bilgi de vereyim. Bakın burası Patong'daki 2 AVM. Burası Junk Ceylon. Bayağı büyük. Bayağı şeyler vardır burada. Burası da Central Patong. Bunun bir de Central Phuket var arkadaşlar. Phuket Old Town'da. Hatta yanında Decathlon falan da var. Üstümdeki bütün malzemeleri ben oradan aldım. Onu da size anlatacağım. Hepsini göstereceğim. Bugün de resmi olarak burada Christmas başladı arkadaşlar. Yani Christmas tatili başladı. Şimdi nereden geçeceğiz biliyor musunuz? Bu Cehennem Sokağı'ndan, Bangla Road'dan gündüz geçireceğim sizi şimdi. Hep gecesini görüyordunuz ya. Burası Bangla Road arkadaşlar. İşte o gece hayatının döndüğü yer burası. Burayı gündüz böyle trafiğe açıyorlar. Akşam kapatıyorlar. Gördüğünüz gibi gündüz burada hiçbir şey yok. Gece ama kıyamet kopuyor burada. 38 litre bir çantam var. Ağırlığını tam bilmiyorum ama aha ambulansçık geliyor. Çantamın ağırlığını tam ölçemedim. Ama çantadaki en büyük ağırlık elektronikler. İşte kamera ekipmanı, bilgisayarı, şarj aletleri, powerbank'i, osu busu derken elektronik bayağı bir yer kaplıyor. Kıyafetler zaten o kadar kaplamıyor. Hafif şeyler aldım. İşte kişisel bakımdır, odur budur derken ya bir 9 kilo var galiba. Burada beni en çok etkileyecek olay ayakkabı arkadaşlar. O yüzden bu arada yırtık pantolon Oğuz kardeşime de selam olsun. O da ayakkabıdan çok çekti. Ben de iyice araştırdım ve güzel bir ayakkabı buldum. Bakalım güzelliğini 3-5 günde test edip anlayacağız. Pala Usta'ya da geçerken selam vereyim dedim de
Öbürkü yere geçmiş. Onu da göremedik. Ustam buradan selamlar artık. Gelince görüşürüz diyelim. Öğlen sıcağı başlayacak şimdi. Yol üstünde var ya çok vitaminimiz olacak. Patong sahil bitecek. Şöyle Kalim Beach'e doğru gidiyoruz. Kalim Beach'ten böyle yukarıya doğru devam edeceğiz. Şimdi Phuket adasını bir köprü ayırıyor arkadaşlar. O köprü buradan 44 kilometre. Yani bugün o köprüyü geçemeyebilirim. Yani bugün Phuket adasından çıkamayabiliriz. Havalimanının oralara doğru varırım diye düşünüyorum bugün. Oralarda bir yerde hani ilk günden çok zorlamayacağım. Yarın ama Phuket adasından çıkar. Böyle Suratani'ye doğru döneriz diye düşünüyorum. Bakın burada böyle sokak satıcıları kurmuşlar tezgahını abi. Sahil zaten abi gündüz takılan ayrı bir tayfa, gece takılan ayrı tayfa. Gececiler şu an uyuyordur zaten. Bu arada arkadaşlar bu tarafta çok fazla Rus var. Yani Phuket'te de çok fazla Rus yaşamaya başlamış. En son Antalya'ya gittiğimde görmüştüm. Antalya'da da bayağı bir Rus var. Şimdi de burada yani hem tatil için ayrı, burada yaşayan Ruslar ayrı yani. Bak şu karşı var ya, şöyle oradan gideceğiz. Lan hava da ne güzel ya. Ulan millet denize giriyor. İlyas'ın haline. Bilerek böyle şeyler aldım arkadaşlar. Yanmayayım diye. Ne olacak ya? İstediğimiz yerde çıkarır denize gireriz. Bizim evimiz her yer. Bunlar anca burada girer. Ben daha neler göreceğim neler. Hadi bakalım. Patong Beach. Görüşürüz. Şimdi aranızda beni tanımayan vardır. Ben 5 yıldır dünyayı geziyorum. 48 ülkede gittim ve birçok ülkede yaşadım. Bu çılgın projeye de bayağı 1,5 aydır hazırlanıyordum. Hatta Filipinler'de dil okulundayken bunu tasarlıyordum. Arkadaşlar ben böyle sürekli pozitif, güler yüzlü davranıyorum ama bunu kamera karşısında yapmacık gibi düşünenler var. O insanlar beni yüz yüze görmediği için böyle düşünürler. Benim samimiyetimi bilen zaten bilir arkadaşlar. O yüzden onlara selam olsun. Neyse. Böyle şeylere takılmıyoruz zaten. Yani arkadaşlar ben çok bunaldım. Psikolojim hiç iyi değil. Psikolojisi iyi olan bir insan bunu niye yapsın değil mi? Evet. İlk rampamıza geldik. Şöyle bir rampa. Arkadaşlar Patong orada kaldı. Ben şu an Kalim Beach'teyim. Burada akşamları böyle Müslümanların da olduğu gece marketi kuruluyor. Sokak yemekleri arkadaşlar. Hala kuruluyor mu bilmiyorum. Önceden kuruluyordu. Büyük ihtimal kuruluyordur hala. Değişik oluyor yani. Geldiğinizde uğramak isterseniz uğrayabilirsiniz. Kalim Beach. Şöyle sahil kenarından su ne kadar temiz, ne güzel ya. Burada yürüyecek yol da az ya. Şöyle kuytudan gidiyorum. Orada hiç yürüyecek yer yok. Kaldırım yok. Elimden geldiğince böyle açıp her fırsatta göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü buna bile inanmayacak insanlar olacak. Ve ben her şeyi böyle göstererek ispatlamış olacağım. Benim en büyük challenge'ım kendimle arkadaşlar. Ben bu yolu yürüyeceğim dedim. Yani bir şeyler yapsam sizi değil kendimi kandırmış olurum. O yüzden gerek yok yani. Ben yine de bazıları içi rahat olsun diye göstereceğim her şeyi böyle. Her yolu, her adımı. Çünkü bazı kendi yapamayacak olanlar başkaları da yapamayacak sanıyor. Abi zaten ben Latin Amerika'ya gittiğimde açım bakın. 5 parasız, cebimde $200 para, sahilde bileksik satarak, otostop çekerek, çadırda kalarak, car surfing'de milletin evinde kalarak, otostoptakilerin evinde kalarak. Yani ben aslında Survivor'ımı öyle yaşadım. Ama zaten bunu da yayınladık ama şu an böyle şeyleri yapanlar sanki daha önce yapılmamış. Wow!
Yani neler yapıyorsun oluyor ve çok izleniyor. Yani böyle büyük YouTuber olsun şey olsun. Yabancılar da hele böyle parasız dünyayı geziyorum diye challenge başlatıyorlar. Tabii şimdi o videoların emeği de ayrı. Hani biz bunu vlog olarak, tabii o zaman hiçbir şey bilmiyordum arkadaşlar. Bilmiyorduk yani. Kendime cahil diyebilirim o zaman. Şu anda da cahiliz hala aslında. Ne kadar yer görsek, ne kadar şey yapsak da öğreneceğimiz şeyler bitmeyecek arkadaşlar. Oh, tam öğlen sıcağı. Yokuşu çıktık ama bak şu kadar yerden gidiyorum ya. Emniyet şeridi çok dar. Duman var ya, orada da bir şey yakıyorlar herhalde. Etraf nefes alamıyoruz. Zaten yokuş çıktım. Bayağı yürüdük be. Olacak. Olacak oğlak. Bokundan belli olur demişler. Olacak be İlyas. Sen neler yaptın be İlyas. Ah be İlyas. Arkadaşlar son bir senedir diyeyim böyle. İyi hissetmiyordum. Böyle yani artık eskisi gibi böyle kamerayı alıp işte geldik Tokyo'dayım ilk günüm, işte şöyle şu böyle, artık o geziş tarzı ya bu biraz hani işe dönüştü ya arkadaşlar. Ya bunu hani iş olarak da yapmak lazım. Çünkü gelir kaynağı bu. Başka bir iş olmadığı için. Yani çoğu arkadaşım zaten yani geziden ziyade iş olarak yapıyor bunu. Ben pek iş yönüne dökemedim. Çünkü benim en baştaki amacım da gezmekti. Yani bazı kişiler ticaret yapmış, bir şey yapmış, sonra bir şeyleri bırakmıştır, çıkmıştır tura mesela. Yani burayı ticarete çevirebilir ama yani ben yine daha çok gezmeyi amaçlıydı. Ne tür bir ticaret yapacağımı da bilmiyorum. Kafam da çok karışıktı. Amerika'da da durdum. Ne yapacağımı bilemedim. Sıkıldım yani, kendi gelişimimi oynadım. Ya işte burada bildiklerimi size anlattım. En son Amerika'dan geldiğimde buraya yerleşmek istiyordum, Bangkok'a. O evde de hata yaptığımı düşündüm. Sonra evi iptal ettik zaten. Sonra size çok güzel Phuket serisi hazırladım. Bir haftada Phuket'te ne yaparsınız diye. Sonra Bali serisi hazırladım. Oradan gittik, kendime gelişim yaptım. Reklam parasını kabul etmedim. Dil okulunda kendim birebir eğitim aldım Filipinler'de. Sonra planım oraya kadardı. Sonra yine bir anksiyete oldu. Dedim ben ne yapıyorum? Ne yapacağım? Ne yapmalıyım? Gibisinden çok düşündüm. Durun lan. Oğuzhan'a köpeklerin saldırdığı gibi bunlar da başladı. Daha köylerde ne göreceğiz kim bilir. Abi şuraya bak. Araba gelse geçecek yer yok. Neyse abi. Ben normalde arkadaşlar şöyle etrafı göstereyim ben size. Vietnam Hanoi'den Bangkok'a yürümeyi düşündüm. Sonra Hanoi'den Ho Chi Minh'e yürümeyi düşündüm. Sonra dedim ki abi ben zaten bu ülkeyi çok seviyorum. Tayland'ı. Ne yapıyorsun lan? Şşş. Gel lan beraber yürüyelim. Şşş. Geliyor mu lan? Arkamda kaldı. Yoldaş olurdu ha. Yine dokuça çıktık ya. Neyse abi. Ben dedim ki bu ülkeyi çok seviyorum. Niye bu ülkede yürümeyeyim? Zaten kaç yıldır, ya benim arkadaşlar şöyle söyleyeyim, son 3 yılımın belki 3-4 yılımın diyeyim yani 1,5 senesi rahatlıkla Tayland'da geçmiştir. Seviyorum bu ülkeyi, kültürüne alıştım. Birçok yerini gezdim, birçok şehrinde yaşadım. Dedim ki İlyas, bir de bir köyleri istiyordun. Bir de şöyle bir yürü. Bu ülkeyi hem size bir de böyle göstereyim, hem de kendim, bak motor yapabilirdim, otostop yapabilirdim. Ama dedim ki yok, Oğuzhan'ın da yürüdüğünü görünce zaten ben de bir
manyaklık yapıp yürüsem mi diye düşünmüştüm. Sonra ölçtüm, biçtim, yapabilir miyim dedim. İlyas yaparsın. Sen neleri yaptın? İşte bir aydır hazırlık yapıyordum arkadaşlar. Dil okulunda da planlıyordum. Buraya geldim. Burada da planlamalar yaptım. Yürüyüşe hiçbir şekilde sponsor bulamadım. Oğuzhan'ın son videosunda da görmüştüm. O da söylüyordu. Yani aslında firmaların en güzel ürünlerini test edebileceği aşama böyle. Yani kıyafetinden, ayakkabısından, çantasından. Aslında sponsor olunabilir ama yani ben kendim mail de attım. Herhangi bir şey olmadı. O yüzden dedim İlyas yine tek tabancasın. Sağ olsun Pattaya'daki Cihat kardeşim çantama sponsor oldu. Sağ olsun Enes kardeşim, Enes Aslanlı dedi yürüyorsan dedi ayakkabın benden. Sağ olsun o da ayakkabıya sponsor oldu. Dost biriktirmişiz arkadaşlar. Daha anlatacağım biraz daha da. İşte yürürken sıcakta bu kadar oluyor. Bak şunları ta nerede görmüştük. Geldik. Abi yürüyecek yer yok ya. Tersten yürüyorum ki önümden geleni göreyim, ona göre hareket edeyim. Yoksa arkadan çarpacaklar vallahi. Şimdi buraları motorla gitmek de güzel. Ama ben asıl şimdi buralardan çıkıp köyleri falan merak ediyorum arkadaşlar. Yani şu adadan turistlerin arasından çıkıp daha çok yerel halka karışmak, yerel halkla vakit geçirmek. O farklı bir tecrübe olacak. O yüzden zaten yılbaşını beklemedim burada. Dedim yılbaşını da köylerin birinde gireriz belki. Bak bak nasıl geliyor kırmızı ya. Oğlum ya işte görüyor musunuz? Emniyet şeridi yok. Ben nereden gideyim abi? Şu karşıki virajlardan geldim. Şimdi burada şöyle bir su molası verdim. Bir de ben şöyle bir speaker almıştım. Onu bağladım. Hah. Müzik açacağım ve devam. Öğlen sıcağı oldu. Çok sıcak. Anne! Başladım ben yürümeye anne. Ha. Oba. Şimdi var ya. Baba açar müziği. Kopmalık. Öyle efkarmış mefkarmış. Bizde öyle şeyler olmaz. Kopmalık müziğimizi açarız abi şimdi. Bangkok'a kadar var ya. Ah. Hadi gittik. Açmışım müziğimi. Oğlum ben kafayı yemişim lan. Tayca müzik açtım. Dinleyerek gidiyor. Abi bu yokuş çok dik ya. Buranın ilerisi Kamala arkadaşlar. Kamala'ya varacağız ama önümüzde kocaman bir yokuş var. Hadi oğlum İlyas. Şunu başarırsan var ya. Hey be. Savadikap. Tayca müzik. In Thailand. 5 sene önce dedilerdi ki İlyas Tayland'a gideceksin, yürüyeceksin lan, siktir git derdim ya. Hayat. Yokuştan sonra molayı hak ettik. Ah. Kim koydu lan bu yokuşu buraya? Yüzüm kafam biraz uyuştu. Ah. Çünkü yokuş beni çok yordu. Şimdi ben dün gece de hem heyecandan hem de bir gün önce çok uyuduğumdan geç uyudum, az uyudum. Yokuş bitti. Şurada bir yerde yer bulup bir 10 dakika mola. 7 kilometre yürümüşüz bile zaten. Şu işçilerin yerine mi kurulsak, ne yapsak acaba ya? Dinlenecek yer de bulamadım. Şuraya bir yere çökeceğim artık en son ya. Ya kamera açık değildi. Dayı dedi ki taksi. Dedim Bangkok'a gidiyorum. Havalimanına mı gidiyor? Yok dedim Bangkok'a yürüyeceğim. Adam böyle şok. Ah. Arkadaşlar. Tops buldum. Su alacağım. Sonra şu dayının yanına gider otururuz, muhabbet ederiz birazcık. Dinlenmem lazım. Suyumu aldım. Dayım burada. Dayı. Şuraya bir çökeyim ya. Lan buraya da güneş gelmiş de. Şuraya bir yere mi gitsek? Ha? Kapun kap. Okay. Really? No hungry. Thai cooking. I know. But just water now. Okay. So hot. Thank you very much. Huh? Okay. Kapun kap. Okay. No, thank you very much. Hah. İlk ikram geldi. Ama karnım o kadar dolu ki. Su içmem lazım. Yani mecbur içmem lazım. Hatta ben pakette elektrolitler aldım arkadaşlar.
Elektrolit mi, elektroit mi neyse işte. Şimdi suya ondan katıp bunu içeceğim. Kafam ağrıyacak. İnşallah ağrımaz. Hafif uykusuzluktan bir de sıcak geçti. Lan dayıma binip gitsek mi lan? Bangkok'a kadar taksiyle gittik deriz. 8. kilometre değil yaz. Neyse hadi. Arkadaşlar dediğim gibi kimse sponsor olmadı ama ben her şeyimi Decathlon'dan aldım. Ayakkabı Hoka diye bir marka. Hoka Bondi 9 diye bir şey arkadaşlar. Çok araştırdım. Yürüyüş için bu çok uygunmuş. Arkadaşlar bunu eczaneden aldım ben. İşte eksikleri gidersin diye, elektrolit diye geçiyor işte, sodyum, potasyum bilmem neler. Böyle çok yürüyünce kaybediyoruz, sıvı kaybediyoruz, o yüzden şimdi buna dökeceğim. Bir de magnezyum aldım. Onu da akşamları içeceğiz arkadaşlar. Yani ben bu yola birazcık hazırlıklı çıktım. Her şeyi aşağı yukarı düşündüm. Tabii evdeki hesap çarşıya uymaz ama uydurabildiğin kadar uyduracaksın. Gerisi Allah bilir. Arkadaşlar reklam değil ama hiçbir şey reklam değil. Kimse sponsor olmadı. Şu purra, bunun tadı %100 natürel diyor arkadaşlar. Bu güzel. Yani Tayland'a geldiğinizde 7'Eleven'da her yerde var bundan. Bu suyu tadabilirsiniz. Yani bir öneri. Galiba ilk günden ya sıcak geçti kafama ya da şey oldu. Biraz yorgundum. Onun etkisi var herhalde. Birazcık kafam ağrıdı. O yüzden şu malum burgerci markaya sığındım. Burada klima var. Bir lavaboya girdim. Bir ağrı kesici içeyim. Şurada biraz dinleneyim. Sonra bir 8 daha gideriz. Bir daha dinleriz. Hem şu birazcık öğlen sıcağı geçsin ya. Şimdi bugün ilk gün diye geç kaldık. Ama bundan sonra şöyle yapmamız lazım. Benim zaten böyle kahvaltı şeylerle uğraşmayacağımız için artık alıp yol üstü devam ederiz. Benim sabahları saat böyle 7-7.30 gibi çıkmam lazım. 7.30, 8 en geç. O sabah şeyiyle yürümem lazım benim. Öğlen de bir yer bulup öğlen orada dinlenmek lazım. Öğlen güneşinde yürümemem lazım benim. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. 32-33 derece var herhalde şu an. McDonald's'ta kafaya koyduydum biraz. Dinlenmişim. Kafam biraz ağrıyor gibi olmuştu. İyi geldi bu şimdi. Toparladık. O güneşin tam dik vuruşunu da attık. Hadi bakalım, şu an Kamala'dayız arkadaşlar. Hava kararına kadar yürürüz. Bakıyorum haritada. O bölgede işte hostel, otel ya da işte birileriyle diyaloğa gireceğiz. Bugün daha henüz sadece 20 baht harcadım. 2 su aldım. Şimdi 7'da bir daha duracağız ileride. Yine su alacağız. Her yerde brokoli kokuyor. Kokonatçı mı da? Sawadikap. How much? 40. 40? And there's a small, big 50. Okay. Cold one. I want one. Organik. Abi kokonat ya. Bu yolda kesin içmemiz lazım. Arkadaşlar bu Kamala böyle ya, Patong gibi değil. Buralar daha sakin bir yerleşim. Yani plajları daha şeymiş buranın. Oh baksana, ablam var ya, buzun içine koymuş. Bu da durian arkadaşlar. Durian, kokonat. Tatlı patates galiba. Aynen. Potato, sweet potato. Ablam bana oy. Fışkırdı. Su dolu. Of, ben onu orada şimdi bir gömerim. Lan 20 baht harcadık diyorduk. 40 baht daha harcadık. Ablam çok güzel yere tezgah kurmuş yalnız ha. Kapın kap. Ben Brezilya'da bununla tanıştığımda dedim ki lan bu nasıl bir şeydir ya. Bir de buz gibi ya. Bak mideye iyi geliyor. Enerji, elektrolit, bilmem ne. Çok iyi ya. I am going Bangkok. Walk.
Just walk. Start the Patong. Yeah? Go to Bangkok. Only walk. Good. Oh, very Good. Bye bye. İkinci bölüm ya da üçüncü bölümde köylere ulaşacağız. Yarın bu Phuket Köprüsü'nden çıkarım ben. Köylerde eğlene eğlene gideriz arkadaşlar. Phuket Fantazi, Karnaval. Böyle gösterilerin yapıldığı kocaman bir yer. Hemen Kamala'dan çıktıktan sonra. Yani buralara geldiğinizde bu tür gösterileri de ben öneriyorum arkadaşlar. Çok değişik oluyor yani hayatta görmediğimiz şeyler. Ben fantazi Ladyboy'ların olduğu şeye de gittim gösteriye. Phuket'teki Simon Cabaret Show'a. Ama burası daha farklı. Bir de Siam Pyramid Show vardı. O acayip bir şeydi zaten. Yani geldiğinizde öneririm. Bak Tayland'da her yerde petrol olmadığından yol üstünde böyle şişelerle benzin satıyorlar arkadaşlar. Phuket'e gelecek olursanız uluslararası ehliyetinizi alın. Yoksa abi akşam her yerde çevirme var. Direkt kabak gibi sizi avlıyorlar. Haberiniz olsun. Yok efendim işte yok şöyle oldu yok böyle oldusu yok. Yani en az 1000 bahtınızı alırlar arkadaşlar. O yüzden uluslararası belgenizi alın yanınıza. Kafanız rahat. 1 senelik alın işte. Türkiye'den. Uğraşmadan. Onunla burada kullanırsınız. Aa bak ne geliyor. Oğlum bu ne lan? Hah. Öyle bir şeyle mi gitseydik acaba ya? Her yer dövme. Acayip iyi. Her yerleri dövmeydi ya. Ben müziğimi açmışım abi. Ben kopuyorum gidiyorum. Abi şu manzaraya bakın ya. Ne kadar güzel ya. Ta nerelerden geldik be. Şu kadarcık bir emniyet şeridim var. Buradan yürüyorum arkadaşlar. Oo bak şurada manzara noktası varmış. Gelin şurada bir manzara izleyelim ya. Zaten ondan sonra yokuş aşağı gideceğiz. Oo keyfime gel. De buradan şimdi karşıya geçmek. Atladık. Çarpılmadık. Tamam. Şuradan manzaraya bakalım bir. Oo. Çok güzel be. Oo, bak bura hangi biçmiş lan? Arkadaşlar aşağıdaki plajın ismi bu. Bak buldum. Şurası. Oğlum çok güzel ya. Beni manzarayla çek. Bayağı iyiymiş burası bak. Not alına. Ben yol üstünde daha size neler göstereceğim neler bak. Ya hem macera yaşayacağız, hem rehber olacak, hem sohbet edeceğiz. Var ya. Neler oluyor hayatta. Mister. Ne satıyorsun? Dondurma. Dondurmam kaymak. Motorum. Ya var ya. Oğlum ya neler izledik lan biz. Şuradan karşı şeridimize geçelim de. Şimdi arkadaşlar yokuş aşağıya giderken ben size şunu anlatayım. Biliyorsunuz abi ben yıllardır geziyorum ya. Son böyle 1,5 yıldır falan içerik ürettik. İzlenmedi. Üretirken yani ben de bazen zevk almadım. Şimdi ben böyle doğaları şeyleri falan seviyorum yani. Zamanında da gittim. Ama böyle şeyleri çektiğimiz zaman bizim ülkemizde izlenmiyor abi. İzlenmiyor. Ama iki karı kızlı bir şey çekince izleniyor. Arkadaşlar sponsor yok. Bak sponsor gelse tamam mı? Dağı taşı doğayı çekelim bir şey yapalım ama biz taş mı kemireceğiz? Zaten ne oldu? Sonra benim video çekmek için harcadığım miktar bana videolardan dönmedi. Ne oldu? Eksi derken arkadaşlar yani ben eksilere gitmeye başladım. Biraz toparlamaya çalıştım. Biraz duruldum. İşte Amerika'daydım. Orada bir şeyler yapmaya çalıştım. Olmadı. Zaten yani hangi gezgini götürürseniz götürün Amerika'ya bırakın yok der abi. Çünkü Amerika gezgine ya da bize göre değil. Bu arada benim videolarımdaki tavsiyeleri alacak olanlar bekar arkadaşlar. Ben evli değilim.
Benim çocuğum yok. Ben size tavsiye veremem. Dün bir video izledim, işte gezginler, sırt çantalılar Tayland'a şöyle geliyor da işte burada ucuza geziyor. Siz onu yapamazsınız. Yalan söylüyorlar. Arkadaşlar, siz evli barklı adamsınız, tamam mı? Eşinizle çocuğunuzla gelmişsiniz. Sizin burada oteliniz hazır olacak. Siz iyi bir yerde yemek yiyeceksiniz. Çocuğunuzu düşünmeniz lazım. Sizin o turlara o çocukla birlikte nasıl gideceğinizi plan. Yani sizin planlı gezmeniz lazım. Ben istediğimi yaparım. Ben bugün şuradaki sokakta uyurum. Yarın sabah kalkar şurada çeşmede duş alırım. Ben yoluma bakarım. 7-Eleven'dan tostumu yerim. Anladın mı? Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben Tayland'a 2022'de kapısını açtığında geldim arkadaşlar. Yani o zaman geldiğimde Tayland'da yani pandemiden sonra turist yoktu. Her şey çok ucuzdu. Her yer bomboştu. O zamandaki fiyatlar şu anda yok zaten. Bir de geliyorsun Aralık ayında Phuket'e. Fiyat böyle. Mesela ben Eylül'de de buradaydım. Yani Eylül'de mesela daha ucuza otel falan bulursan şimdi Aralık arkadaşlar, yani sezonun en yoğun patladığı zaman. Bu yolculukta şunu da göreceğiz. Ben Chiang Mai'ye de gittim. Pattaya'da yaşadım. Bangkok'ta yaşadım. Phuket'te yaşadım. Koh Phangas'ına, Koh Samui'sine hepsine gittim. Yani bu ülkenin ben birçok yerini gezdim. Yaşadım da sayılır. Kültürünü de biliyorum ama yol üstünde, köylerde, orada, burada daha farklı şeyler göreceğiz. Yani şu turizmdeki Taylandlı değil. Gerçek yani Tayland'ı göreceğiz arkadaşlar. Bu ülkenin kültürü güzel bir kültür. Ben seviyorum bu ülkeyi abi. Yani sadece ben değil ki, bu kadar insan seviyor ki bu ülkeye geliyor. Sevmeyen de var. Şimdi geldin Phuket'te turunu yaptın. Gece hayatına Bangla'ya girdin. Kokuyor, o su bu su dedin. Sevmedin. Gittin. Ama Antalya, Alanya'ya falan gidip Barlar Sokağı'na gidip Alanya'da takılıp dönmek gibi bir şey, ya da Bodrum'a gidip dönmek gibi bir şey. Yani başka yerleri gezmeden. Ben Tayland'ı seviyorum. Neyse, bizim konu nereden nereye dağıldı arkadaşlar. Yani eksiye gittim arkadaşlar ben. Sonra toplanmadı. Toplamak için uğraştım. İşte Phuket serisi yaptım. Bali'ye gittik, Bali serisi. Sonra İngilizcemi geliştirmeye gittim. Derken yani oldu, artık sarmıyor arkadaşlar. Zamanında en yokluğunu da yaşadık. Sağ olsun, sponsorluk olsun, işbirliği olsun, şeylerle olsun, kendi paramla olsun. En iyi yerlerde de kaldım. En iyi yemekleri de yedim. En iyi yerlere de misafir oldum. Beni bilenler bilir zaten arkadaşlığımı, dostluğumu ya da yani bu sıcakkanlılığımı, samimiyetimi bilenler bilir. Bu yolculuk bana çok şey kattı. Ben de sıkıldım artık. Şimdi kamerayı alıp elime Bangladeş'e mi gideyim? Yani Pakistan'a mı gideyim? Gittim zaten. Abi sevmiyorum. Yani sevmiyorum. Yani izlenmek için oraya gidiliyor. Çok mu seviliyor o ülke yani? Bak, ben izlenmek için değil, ben bu ülkeyi sevdiğim için geliyorum mesela. Şimdi şöyle bir şey var. Millet Türkiye'ye dönüyor. Hani videoyu çekiyor, sonra Türkiye'ye dönüyor. Çünkü orada bir düzeni var. Ama benim Türkiye'de bir düzenim yok. Niye Tayland? Yine mi Tayland? Gibisinden değil. Burası benim ikinci evim. Ben Türkiye'ye dönmüyorum, Tayland'a dönüyorum. Bir yere mi gittik? Gezdim mi 5 ay? Hop, Tayland'a dönüyorum. Niye? Burada benim evim. Ben Türkiye'ye gidiyorum, anne babamı görüyorum, yemek yiyorum, çıkıyorum arkadaşlar. Yani bak, ben en son bu Mayıs'ta uğradım Türkiye'ye. Ondan önce tam 13 ay gelmedim. Bir çıktım Belarus, Rusya, Sibirya, Yakutistan, Moğolistan, oradan Filipinler, Tayland, Japonya, Amerika, New York, Miami'sinden falan 9 ay Miami'de yaşadım. Osu busu derken 13 ay dönmedim. Döndüm, 1 ay kaldım. Sonra yine bu tarafa geldim. Şimdi bu yolculuktan sonra ne olacak ben de bilmiyorum. Önce bunu bir yürüyelim. Bu 900 kilometreyi bir bitirelim. Sonra bakarız. Şu an ileriye dönük plan yapacak şeyim yok. O yüzden de yani arkadaşlar, bu iş mentali, yani çok iyi bir mental isteyen bir iş. Gerçekten öyle yani. Bu işi yapan arkadaşlarım benim ne demek istediğimi biliyor zaten. Kolay değil. Stoksuz gezersen olmaz. Stoksuz bir yere gitsen ne üreteceğim? İçerik atmadım. Para geliri akışı durdu. Anladın mı? Yani bu iş artık şu da değil. Önceden şu vardı arkadaşlar. Açık açık ben söylüyorum yani. Çünkü millet artık her şeyi yayınlamaya başlamış. Sıkıntı yok. Önceden YouTube'da video çekip attığında izlendiği parayla hiçbir şeyler yapabiliyordun. Ama artık o da gitti arkadaşlar. YouTube'dan izlendiğin para senin harcadığın parayı kurtarmıyor. Nadir.
Yani belki başa baştır. Ve hiçbir artıya gitmiyorsun. O yüzden artık sponsor lazım. Sponsor alan arkadaşlar bu işi böyle yürütebiliyor. Yani sponsorun geliriyle gezersen YouTube'un geliri de cebine kalır. Bu böyle bir hesap arkadaşlar. İşte bizde o yok. Ama olur. Ha benim şeyim, ben de saldım. Çünkü sıkıldım. Yani sıkılıp da video çektiğinle enerjinle video çektiğin arasında dağlar kadar fark var. Yırtık pantolonu gayet iyi anlıyorum. O da Amerika'da durdu. Ne oldu? Bak sonra yürümeye başladı. Niye? Çünkü yapacak bir şey bulamadı. Zaten gezdi. Adam otostopla gezdi, onunla gezdi, bununla gezdi, onu yaptı. Ben de aynı. Artık ya bu tükenmişlik, şeylik diyoruz ya arkadaşlar. Bak bu nankörlük de değil. Nankörlük de var ama yani bunu 48 ülke gördüm ve yaşayarak gördüğüm için söylüyorum. Artık bazı şeyler tat vermiyor. Daha fazlasını istiyorsun. Ben bunu zaten yaptım. Ben bunu zaten gördüm. Ben bunu zaten denedim. Yani o sana tat vermemeye başlıyor. Sana yeterince dopamin salgılamamaya başlıyor. O yüzden yürüyün. O yüzden kafayı kırdım. Dedim abi bir yürüyeyim. Şimdi büyük iddia koymadım. Çünkü büyük iddia koyup yarı yolda salacağıma yapabileceğimi bildiğim bir iddia koyayım. Buradan dedim Bangkok'a kadar bir yürüyeyim. Baktım oluyor. İkinci etap yaparız. Devam ederiz bir yerlere. Ama önce bir kendimi test edeyim. Yürümekte nasılım? Olacak mı? Ha ben yürürüm. Niye? Çünkü zamanında paramız yokken şehirleri hep yürüyerek geziyorduk zaten. Ulan sohbet ederken ne kadar geldik ha? Bakayım 14 dakika konuşmuşum be. Neyse ilk videonun günahı olmaz. İlk video hem de dertleşme videosu. Tapatong'dan buraya geldik. Hadi bakalım. Şimdi şuradan şöyle havalimanı yoluna doğru döneceğiz. Ben var ya Bangkok'a kadar ne kilo veririm yine ha. Ama bu sefer kiloyu toplayıp işte yani bu yürüyüş bana disiplin kazandırırsa bir spor bak. Zaten ben o Miami'de 12 kiloyu verince bir özgüven geldi tekrar. Abi o göbek şişkinlik neydi o ya? Artık düzgün beslenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Abur cuburları, onu bunu şeyleri bıraktım. Şekeri bıraktım, ekmeği bıraktım. Ekmek fazla bırakamadık da. Yani bıraktım normalde de. Şimdi arada kaçıyor işte. Zaten şimdi hiç sorun yok. Günde 25-30 kilometre yürüyeceğiz zaten. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar ben dedim mentalimi toplayayım. Bu yürüyüş benim psikolojimi de düzeltir. Hem de böyle bir içerik üretmiş olurum. Yani bu Taylandlıların da dikkatini çekebilecek bir proje. Taylandlılar da şaşırıyor. Her gördüğüme söylüyorum. Şok oluyorlar böyle. Bunlar TikTok bağımlısı. Burada TikTok önlerine Taycı altyazı dublajlı falan salarsak Tayland'da da meşhur olabiliriz. Neden olmasın? Yabancılar Türkiye'ye gelip meşhur oluyor. Burada da yabancılar var meşhur olan. Biz niye olmayalım? Bak şimdi okul çıkışına denk geldim. Amcam kaç tane bindirmiş ya. Bak bak veletlere bak. Motor sürüyorlar. Haydi may. Ha? Şurası okul. Tam böyle köyün hani şey olur ya onlar. Fırlama çocukları. Phuket tarafında arkadaşlar daha yoğun bir Müslüman oranı var. Aşağı Malezya tarafına yakın olduğu için yani Bangkok'a, Pattaya'ya göre şeylere göre burada Müslüman yoğunluğu biraz daha fazla. Bak ne denk geldi. Az önce söyledim ya size burada Müslüman nüfus fazla diye. Bakın kocaman bir cami var burada. Oh, yol üstünde denk geldi. Bak amcamın haline. Vay mai kap. Hello. Ablam burada ızgara tavuk yapıyor ya. Mis gibi. Tertemiz. Ah. Aç kalmayız ya. Yol üstü var ya. Her yer yemek abi. Her yer yemek. Bak. Ne güzel. Karidesler, o su bu su her şey var. Burada ne var? Aç kalmayız. Mümkün değil ya. Herkesin tipler, şekil aynı ben gibi. Abim baca bile bağlamış bak. Baca. Oo. Ana. O ne ya? Sawadee-kap. What is inside that? ฮะ อันนั้นอินไซด์มีผักอันนี้
Coconut inside, huh? Ah, okay. Kapungkap. Kokonat varmış içinde. Burada ne var? Aa bak taze taze sushi yapmış ablam. Gördüğünüz gibi satıcıların hepsi zaten Müslüman arkadaşlar bu bölgede. Hani demiştim ya size işte yola başladığımızda Kalim Beach'teyken işte orada da böyle sokak satıcıları kuruluyor. Çoğu Müslüman ve helal yemek bulabiliyorsunuz. Yani takıntınız varsa helal haram diye. Bunlarda da aynı şekilde helal haram diye şey oluyor. Çok Seven'a uğrayacağız ya, ben size benim favori şeylerimden çok göstereceğim. Bak bu videolar var ya, söylemeyeyim değil mi? Unutuyorsunuz abi. Beğeni, yorum, abonelik. Bu kadar. Başka bir şeye gerek yok. Gönlünüzden koparsa zaten siz bir şey yapıyorsunuz. Ben bir şey demiyorum. Ben kendim bir şeyler yapmaya çabalıyorum. Kameranın şarjı azaldı da şimdi bir 10 dakika çantaya koyacağım. Powerbank çok hızlı şarj etmiş. Abi şimdi şurada bir yerde oturayım da Umut abi bana sucuklu tost verdiydi. Onu yiyeyim diyorum ama hava da kararacak. Hemen 2 dakika şurada yiyiverelim onu ya. Bir enerji versin. Yorgunluk çöktü baya. Az da uyuduk ya. 30.000 adımı devirmişiz zaten ya. Umut abi de tost yaptıydı. Sağ olsun. Sucuklu kaşarlı. Ekmeğimizi yiyelim, devam. Abilerim su taşıyor. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. Bir saate hava kararacak. Şimdi benim bir saat içinde şuralarda bir yerlerde, ilerlerde havalimanına daha varamadık. Daha var bayağı. Ama bu çevrede bir benim hostel, pansiyon, motel, otel ne olursa bir şey bulmam lazım. Bugün zaten yorgunluk bayağı had safha. Şimdi problemimiz şu. Yılbaşı haftası olduğu için her yerde fiyatlar arttı. O yüzden işte ben adadan çıkmak istiyorum bir an önce. Çünkü içeri kesimlerde yine bir nebze daha ucuz arkadaşlar. Yani şu yılbaşı haftasını atlatsak daha da ucuzlayacak ben yol üstündeyken, köylerde, orada burada. Oralarda her türlü yol üstünde bir şey çözeriz. Yerlilerle daha çok muhatap olabiliriz. Ama buralar hala turistik yerler. Şu an buralarda en ucuz konaklama 30-35 dolar en ucuz. Ta geride bir tane hostel vardı. O da 450 baht falandı. Ama onu geçtik artık. Adam hem exchange hem brokoli. Her şey var. Neyse. Abi bizim işte bu yol üstünde bazen tabela koyuyorlar. Oda moda öyle bir yer bulup zaten duş alıp devrileceğiz. Başka bir şey yok. Anuman Hostel diyorlar. Bakalım mı? Belki bir şey vardır. Burada kalırız ya. VIP Hostel. Allah Allah. Bir soralım. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Çok zor geçeceğiz ya bak. Buradan da geliyorlar. Neyse. Hostel odalarının hepsi doluymuş. Ya dolu olmasaydı 500'e falan hostel odası var normalde. Valla direkt burada kalırdım. Temiz güzel yere de benziyor. Yani bayağı güzel yapmışlar. Ama sadece private room kalmış. O da 1200-1300'den başlıyor. Zaten o fiyatlara ileride yerler var. Hava kararana kadar yürürüm yani. Maksadım ucuz yer bulmaktı. Neyse daha bir bakalım işte böyle yol üstünde ne görürsek. Oğlum baksanıza adam ne güzel heykeller yapmış ya. Oo. Şuna bak. Daha neler neler var burada. Sawadee-krap. I am very good. How are you? Good. You making that? Yeah. Oh, really? Can I see? Where are you from? I am from Turkey. 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 Yeah, Turkey. I am walking the Bangkok. Just walk. Huh? Yes, Why? I want. I am crazy. Yeah, I think so. Yeah. So how many days you arrive? I start today. I start the Patong Beach, and now here, and maybe 30 day, 40 day. And nighttime you stay at hotel, right? Hotel, hostel. Yeah. Yeah. How long you will stay in Thailand? Oh, many time. No, this My time. second home. This time almost 2 weeks. But before, I've been Thailand total 17 time.
Yes, my second home here. I live it. You love Thailand. I love my second you have home. wife here? Huh? You have wife here? No, I don't have wife. I never married. Same like me. Really? I'm married. You never married? How old are you? 60. 60. You never married, huh? And how many years do you make this? More than 20 years. More than 20 years. Yeah. Wow. Alone? So today you go Bangkok too, huh? No. How I can go today, Bangkok? Today I am just walking before the night. I will find some place for sleep. Yeah. Yeah. After then, Tomorrow morning. tomorrow morning walk again. Very far. Yes. 900 kilometers. Crazy. Yeah, I am crazy. I am traveling the world 5 years. Ah. Yeah. What I- are you doing before? Before I am chef. I am chef. I cook. Yes. Before my whole life. But 5 years, my new job. YouTube, social media. Good salary, good money, huh? Yeah, I am earning money from social media. Good money. Huh? It's good money. Yeah, not bad, not good. It's okay. I am enjoying the travel, my life. Good. Freedom, huh? Freedom, yes. I like freedom. I have been 48 country. Wow. When did you start this? This I make before I have the mold finished, the mold broken, so I make new one. Oh, Yeah. but very nice, yeah. Wow. Etrafa bakın abi. Your name, please? My name is İlyas. Ilya. Yeah, Ilyas. 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 What's your name? One pen. Huh? One pen. One pen. Yeah. One pen. Nice to meet you. Yeah, that's why I am walking. I walk. If I don't walk, I didn't see you. Yeah. Yeah? You are right. Yeah. I want to meet new people, Good. new history. Vay be. Baksanız ya abi. Ne güzel yapmış ya. Geçerken gördüm, bak uğradık. Neler oldu ya. Oo. Daha orada gidiyor. Şuna bak. Bazılarının tamir ediyor galiba. You from here? No, I'm from Isan. You from Isan? Buriram. Buriram, I know. You know, huh? Yes. Now my hometown have bomb. Yeah. Fighting. Cambodia. Yeah. Yeah. Still fighting. How many years you living here? 20 years. 20 years, huh? Before I'm a nurse. Huh? Before I'm a nurse. Nurse? Yeah. Really? I work 15 years and then I 15 years and nurse. yeah, and then early retire. Wow. And after you change your job, like me, Yeah. you like this more than nurse? No. Before I'm work with nurse and do this too. So two job not good. So I But decide, after this is good money, huh? yeah. Nice. For example, if you sell this, how much? For example, 15,000. 15, 15, 15. 15,000. 15,000. Oo, neredeyse $500 arkadaşlar.
Bunlar bayağı iyi. One pen. Nice to meet you. Huh? Yeah, nice to I meet am you going. too. Okay. I have to long way. Huh? Bangkok. Yeah, okay. Safety, huh? Yeah. Nice to meet you. Huh? Me too. Bye bye. Take care you. Vay be. 60 yaşında. Evlenmemiş. Hemşireymiş. Sonra bu işe geçmiş. Ya işte bak. Bugünün de ilginç olayı. Tanıştık. İşte bunu seviyorum. Bak kadın da öyle dedi. Yürümeseydik bu kadınla tanışamayacaktık mesela. Diyecek şimdi oradan. Tanıştın da ne oldu? Sana lan, sen yürüdün mü? Ha? Sen 48 ülke gezdin mi? Hello. Merry Christmas. Oh my God. You're so pretty, huh, today? Ah. Oh, I am going Bangkok. Okay. Walk. Bangkok hả? Just walk. Yes. I am coming the Patong Beach now. Huh? Yes. YouTube. Follow me. Huh? สวัสดีค่ะ Sawadika. Kapunka. You follow me. โอเคเดี๋ยวไอ้อ๋อห้องปีกโอเคนี่ก่อน Just sit down. I can ในเลยอ่ะ I can speak English little bit It's okay. I can speak Thai. โอเคค่ะ Okay ครับ พูดไทยได้ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ อ๋อพูดไทย ใช่ เราจะ Anlamıyorum. เรา follow เขาอ่ะ sorry อุ้ยแต่เราไปกรุงเทพเนาะ1,000 กิโลไปกรุงเทพ1,000 I am coming Patong today. โอ้บัตร This is my YouTube. I just start the walk today. I will upload this video maybe 2-3 days later. สวยจัง หันไปทางนู้นด้วยค่ะ ฮะ หันไปทางนู้น Hello. แต่สปีกลิลิตเติ้ลบีดอ่ะ It's okay, yeah. Little bit, ah. แม่หนูจะเป็นคนดังแล้วนะ Oh. What is here? เข้าเซน Restaurant or cafe? เลตเตอร์ลอง Huh? ไทยฟู้ดซีฟู้ด Thai food, seafood.คุณกินข้าวยังคะ No, no, no. หิวไหม I don't wanna. No. แล้วอันนี้ยูว่าไปไหน ไปไหน เรื่อย I don't know where can I stay tonight. Yes, I am looking. ๆนั่งเนาะ You working here, huh? yes สวัสดีค่ะเอาข้าวยี่สิบอยากได้ก็ได้เปิดเค้กก็ได้ Müşteri geldi. Müşteri beklemez. Oh, okay, kap. Kapun kap. Yeah, follow ha. Instagram same ha. TikTok same. Bye bye. Hadi abone de kastık. Ha? Ulan akşam açılıyoruz ya. Gündüz nereyi gördük ki? Daha dur işte. Acık bak seyreldi gördünüz mü? Seyrelince turist bitti dayı. Onlar acık geride kaldı. Sevmiyorum abi, ben ondan çıktım oradan ya. Bak böyle olacak işte. Ho, ameleler gidiyor. Kasaya doluşmuşlar. Zamanında biz de yaptık oğlum. Biz de biber toplamaya, fasulye toplamaya gittik. Amelelik yaptık ya. Gocunmuyoruz birader. Nereden nereye diyeceksin? Ne oldum değil, ne olacağım? Yine bir şeyin kapısından geçiyoruz ama neyden geçiyoruz bilmiyorum. Ha köpek. Oh. Bir yer daha bitti. Bir bölgeyi daha bitirdik galiba. Her bölgeye kapı yapmışlar abi, bak böyle. Her yerde kralın ya annesinin ya eşinin, birilerinin hep fotoğrafı var abi. Her yerde. Biz bir 22 kilometre falan yürümüşüz bugün. Bence iyi. Bir 2-3 daha gitsek işte 24-25 neredeyse. Kamerada fazla belli olmuyor ama hava kararıyor arkadaşlar. Yarım saat ileride otel pansiyon gibi bir şey var. Ama orası da 950 falan. Yani nereden baksan 30 dolar ya. Gerçekten şaka gibi. Yılbaşı haftası ne yapacaksın? Ama şuradan adadan çıktıktan sonra yine 400-500 lira çok güzel oteller bulabileceğiz herhalde. Hava karardı, akşam trafiği abi. Bizim de yolumuz az kaldı o dediğim yere. Hala bakıyorum yol üstünde başka bir yer bulabilir miyim diye ama görünmüyor.
Yani haritada da yok. Varsa da ucuz değil yani. 2000, 2500 baht falan. Pahalı. Seven'a çöktüm abi. Protein aldım, su aldım. Hemen şuradan 7 dakika kaldı şeye. 1-2 günden sonra var ya. Cillop. Ama yarın kesinlikle adadan çıkmamız lazım. Gece gece ilginç sokaklara girdik yine. Şöyle bir yere gidiyorum da. İnşallah birileri vardır ya. Bakayım şurası galiba. Abi geldim, ne resepsiyon var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Numara var, arıyorum açmıyorlar. Ezan okunuyor. Resepsiyon yok, adam aradım. Hemen arka sokakta başka yer varmış. Oraya gel dedi. Oraya gidiyorum. Bugün askerliğimiz çok. Mekan burayı gösteriyor da. Nerede bu resepsiyon acaba? Of. Bir de sordum. 650 dedi. Bakalım indirim yapacak mı? Ha, neredesiniz ya? Yine kimse yok ya. Lan ta şuradan birisi yazıyor ya. Ta buradaymış. Lan nasıl bulacaksın bunu anasını satayım ya. Düzgünce bir yer yapın ya. Yorulduk. Arkadaşlar şans eseri oldu ama böyle bir oda buldum. Bence gayet yeterli. Şöyle duşum da var. Buraya 650 baht verdim. Yani nereden baksan 20-21 dolar yapıyor arkadaşlar. Bizim bu gözlüğü kıracağız biz yakında. Nazar ettik. Yani bulabileceğimin en iyisiydi yani. Biliyorsunuz yoldayken hostele zaten 500-600 istiyorlardı. Ben bugün gittiğim o arka yerde işte buranın öbür yeri orasıymış. Orada bekledim, aradım, ulaşamadım, sonra ulaştık, geliyorum dedi, sonra odalar orada full dedi, dedim online'da gözüküyor dedim. Orası da 950 falan gözüküyordu demiştim zaten size. Neyse gel buraya kaç para dedim, 650 dedi, iyi dedim tamam yani. 650'ye okeyiz yani. Şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin faydasına. Şöyle bugünün adım sayısını göstereyim. 39.975 abi. Evet, Topkapı'dan çıkmıştık. Bugün bak buradan böyle geldik abi. Toplamda 25 kilometre falan gözüküyor arkadaşlar. Yani işte 25 kilometremizi yapmışız. Yarın da buradan şöyle çıkıp şöyle gidip şuradan köprüyü geçeceğiz. Şuralarda falan oluruz herhalde yarın. Hadi bakalım. Birinci günü burada kapatıyoruz. Ben şimdi duş alacağım. Sonra büyük ihtimalle bayılırım. Ama önce şarjları takıp işte görüntüleri aktaracağım. Kendinize iyi bakın. Yeni macerama destek olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.